Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım iyi bir hafta sonu bitiyordur diyelim. Ee, Yarın haftalık duruma bakacağız. Bugün şöyle kısaca üzerinden geçelim. Bakalım pardon ne kadar zarardayız onu da bir görelim. Burada birazcık zarardayız. Bununla ilgili planımı anlatmıştım. Bu tarafta zarar muhtemelen biraz büyümüş olabilir. Evet, burada sağlam bir zarar yazıyor. Bununla ilgili de planımı anlatacağım. Zaten her gün anlatıyorum. Ee, Duruma bakacağız. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bütün hamleler, planlar yapıldı. Hemen bununla ilgili bir gösterip devam edeyim dedim. Ee, Rainbow tarafıyla bakalım. Burasına uzun periyot baktığımızda ay bölgesinin dibinde olduğumuzu görüyoruz. Genel olarak seriye yani çok geçmişe doğru baktığımızda da bu mavili bölgenin çok altına sarkmadığımızı görüyoruz. FOMO tarafı hep uyardığımız bir şey çıkıyor diye almak veya işte düşüyor diye shortlamak, bu tarz şeyler yani ani oluşan şeylere nasıl diyelim işte ben de kazanmalıyım diye dalmak mevzusu. Yani burada FOMO tarafını açtığımızda bu uzun periyot olsa da yukarılara doğru gittiği piyasada işte burada işler kırmızıya döndüyse karlarımızı stop taşımak falan onları yapmak lazım. Onu uyarı anlamında her gün onunla başlıyoruz aşağı yukarı. Bitcoin, Ethereum ve genel piyasada shortçular biraz daha sıkıntılı olmuş. Yani büyük resimde, küçük tarafta longçular biraz sıkıntılı. Bu hafta muhtemelen long yönde devam edecektir piyasa diye tahmin ediyorum. Zaten o yönde de işlem aldım biliyorsunuz. Gelelim likidasyon map'imize, hit map'imize pardon. Burada evet şu artık sarılı bölgeler oluştu. Yukarıda da 71-72 civarında bir bölge var. Yani bu aralıkta 70-72 arasında sıkıştık. Beklentim 75'e doğru bir yükseliş. Oradaki bakalım bölgeyi tekrar kazanacak mıyız? Orada bakarız ama şu an böyle bir senaryodayız. Buradan alacağımızı aldık. 100. paritemize bakalım. Şurup tekrar gelmiş. Gel bakalım seni bir ekleyelim. Evet, USDT. Binance'da varsa oraya alayım. Doğru mu bakalım 27.91 27.89.91 tamam. Hmm, Gelelim market cap fiyat. Yani şu beklentim buranın desteğe dönüp 2.59 2.60 bölgesini yükselmek. Buradaki senaryom o şekilde. E, Altcoin sezon indeksimiz dünle pardon korku endeksimiz dünle eşdeğer gidiyor. Biraz daha bu hafta bu turuncunun içinde olacaktır tahminimce. Altcoin sezon indeksi şu an normal seyrine dönmüş gibi ama işte buraya güvenerek bir işlem alma veya düşünme bile olmuyor maalesef. Bitcoin dominansının 59 olduğunu, Ethereum'un 11, Other tarafında 31 olduğunu görüyoruz. Dominans yükselmiş herhalde. Bakmadım. Bakacağız. Bakalım Ripple ve BNB'de tekrardan ne görüyoruz? Ripple'ın tekrar bir devir aldığını görüyoruz. Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB ve işte diğer ufak paranın ufak olarak dağıldığı pariteler burada. Bu bir iki yani hadi dörtlü üzerinde bütün para dönüyor şu an için en azından. Gelelim bakalım senaryomuzda ne değişiklik var mı yok mu? Şu ince bir bakarak başlayalım. Yani burada konuştuğumuz senaryo benim için geçerli. Ben bu bölgeleri alım bölgesi olarak görüp yukarıda 5 küsurlar civarlarında satmayı düşünürüm. Burayla ilgili diyebileceğim bu. Grup'a bakalım. Buna ne zaman baktık bilmiyorum ama şurada yanılmışız. Aşağı bu bölge yani şöyle biz muhtemelen şunu demişizdir. Bu bölge kaybedilirse burayı alalım yani şu bölge çünkü doğru bakın. Ee, Baktığımızda aslında şunu uzatırsak tam da orayı almışız diye görüyoruz. Ee,
Yani bence doğru bir alım bölgesi zaten. Şura dönüşü şimdi şöyle olması lazım mantık olarak. İlk etapta yani kovalanacak yer şu bölgeden şurası olur. Şöyle. Ama burayı kazanıp yani şurada bir kırılım. Yani ben yine de evet şu 10 Ekim bölgesi 4 bölgesi güzel duruyor hala. O şekilde değerlendirirdim. BCH ile devam edelim. Bakalım nedir ne değildir. 2, 3, 4. Burada geçemediği bölgenin nasıl sağlam bir dirence döndüğünü burada şimdi beraber görelim. Bakın üst üste binmiş senaryo. Burayı kazanıp devam edecektir yukarıdaki mor bölgeye doğru. Benim açımdan şu an BCH ve şimdi birçoğuna bakacağız. Bu çekilme olsa bile yukarı yönlü işlem mantıklı benim açımdan. Yani şuralara gelse bile değişen bir senaryo olmaz açıkçası. Eee, Link tarafında da evet olumluya dönüyor işler. Güzel burada da bence. Eee, Burada kırmızı yazmasıyla çok ilgilenmeye gerek yok. Burada yapmamız gereken alım yapıp biraz sabretmek mantıklısı o benim için. Yukarı hedef bölgemize odaklanmak lazım. Ondan sonra evet TRX için de konuştuğumuz şey aylık 2 aylık bölgeden yani güzel bir bölgeydi. Oranın çalışacağını tahmin etmiştik. Çalışacak gibi de duruyor zaten yukarı yönlü devam ediyor. Burada hatta şöyle daha güzel şey günlükleri de kazanmaya başlamış yani desteğe çeviriyor. Yukarıda bölgemiz sabit. Yarın haftalıklardan sonra biraz daha piyasa şekillenecek. Şimdi e, gece 3'te tabii haftalık kapanış bakalım ne getirecek. Ben olumlu geçeceğini düşünüyorum bu hafta açısından genel olarak. Buradaki seyrin yukarı devam etmesini şu morlu bölgeye doğru beklentim devam. Uran tarafında bakalım. Yani burada da aşağı yukarı aynı senaryodayız. Yani benim hedeflediğim bu günlükleri kazanmaktı. Şimdi ufak ufak onları kazanıyoruz. Üste en azından şu günlük direnç olanları da kazandığımızda yukarıdaki bölgelerimize odaklanacağız. Bir aksi durum yok gibi duruyor benim açımdan şu ana kadar baktığım paritelerde. Böyle bakarsak FED tarafında da çok olumsuz bir senaryom yok açıkçası. Burada da şurada 2-3 günlük artık burada bölgeleri kazanıp yukarılara doğru yol alacağız. Yani burada benim hedef bölgem 28 oraya hmm, bakalım. Yani şuradan işleme dahil olsak %70'ler civarı bir kar elde etme şansınız var. Boğa kovalamaktansa bunları kovalamak bana daha doğru geliyor. Tabii ki burada mesela şu bölgelerde dahil olduğunuz şeyi %78'e kadar bırakmaktansa %20-30'lara geldikten sonra stok koymak mantıklı. Ben FED'de alımlar yaptım ara ara. E, Her biri kendi içerisinde kar. Ben e, şey düşürmek amaçlı yapmadım. Hani bir alım yapmıştım. Orada biliyorsunuz söylemiştim. Şu bölgede bir alımım var. Burada çıkmak üzere. Atıyorum işte 16.01'de mi ne de alım yapmıştım. O kârdı ama onun çıkış noktası başka yani. O kâr, yani aldığım her senaryo kendi içinde başka bir kar. O kâra dönecektir atıyorum burada ama burası zarar önemli değil. Yani ben burada kârımı alırım bu devam eder. Sıkıntı değil ya. Önemli olan dolarla aşırı neşir olabilmek. Bu devam eden süreç adı içinde çok olumsuz bir senaryo yok. Şu 10 Ekim bölgesine desteği alıp devam edecektir diye düşünüyorum. Yani çoğu parite artık bence o şu seviye açısından düşüş diplerini yapmış gibi duruyor. Şimdi bir yukarı tekrardan odaklanmak daha bana doğru geliyor açıkçası. Yani güzel de bölgelerdeyiz. Yani daha da düşmez mi? Düşebilir ama hani buralarda o riski almak mantıklı geliyor bana. Benim adıma yani ben o gözle bakıyorum açıkçası. Burada da şimdi baktığımızda mesela bu ne BNB. Şimdi 10 Ekim bölgesi yani şu morlu bölgeyi biz çizmiştik. Yani orayı aldı. Günlüklere bakıyorsun. Şimdi
Burada bir iki gün var. Şu çizdiğimiz mor bölge var. Yani artık hani nerede işleme girmemiz lazım ki e, en güvenli olsun. Hani buralarda girmek lazım bence. CZ açısından da konuştuk. Bu da aynı şey. Bakın 10 Ekim bölgesi artı 2 gün, 3 gün, 4 gün. 4 günlük bölgeyi aldık kazandık yani burada. Ee, Devam yani buralarda o riski alacağız yani almak lazım. Yukarıdaki bölgemiz belli zaten. Aynı şey bakın DOK için de geçerli. Tabii ki piyasada şimdi bazen böyle haber ıvır zıvır etkisi çok oluyor ama bizim hani o haber öncelerinde bir yerlerde işlemlerde olmamız lazım. 10 Ekim bölgesi aylık bölge, haftalık bölge. Şimdi ben burada işleme dahil olmak zorundayım yani. Ee, Düşmez diye bir şey yok. Bu bir haber gelir, yarın bambaşka bir senaryo uyanırız. Buralara kadar sarkabilir. Ama bu buradaki doğruluğu nasıl diyeyim bertaraf etmiyor. Yani biz burada doğruyuz yani girmekte işleme. Bunları geçeceğiz. Petrol yarın bakarız. Ethereum, evet, Ethereum'da da aynı şey geçerli. Bakın süreci ne kadar buradaki güzel yakaladık kendi adımıza. Yükselişini bekleyeceğiz. Piyasa tabii cansız biraz. Hacim yok yani genel olarak hani böyle o bizim hani böyle bir 6 ay önce yaşadığımız boğa değildi ama hani böyle bir alım vardı, satım vardı, tak 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 yukarı aşağı. Şimdi öyle bir şey yok yani çok yavaş gidiyor piyasa, inanılmaz ağır gidiyor. Ben e, aynı dakika içinde işlemlere girip çıktığım zamanlar var yani onlar yok şu an için. Bekleyeceğiz. Maalesef piyasa böyle, ayı piyasası bu şekilde ilerliyor. Ayı piyasasında da ancak böyle kazanabiliriz. Başka türlü de ya da işte şeylere para yatırılabilir ama bu gemler falan onlar da benlik çok değil açıkçası. Burada Ripple tarafında yine şu 10 Ekim bölgesini konuşmuştuk. Orası çok güzel bir bölge yani alım için. Şimdi yukarı yönlü hareketin devamını ve yukarıdaki kesimi bekleyeceğiz. E, TC açısından da yok. Baktığımızda yine 10 Ekim bölgesi, dip bölgesi. Daha biz 10 Ekim'in tepelerini test etmedik. Yani hiç o paritede test etmedik. Mesela bu 10 Ekim'i mesela bakın ta 25 şurası. Bunları hiç test etmedik, görüyor musunuz? Buradan çat diye aşağı yaptı ve hala aslında hani o bölgeye göre bakarsak tabii ki düşen trendinde devam ediyor. Çoğu parite öyle. Daha bunların yani 25 Ekimlerin test 25 Ekim 25 var ya burada heyecanlı. 10 Ekimlerinin tepesini test edeceğiz yani. Daha bunlar var. Buralara doğru yükselirken işte hadi hep beraber diyelim atlayacağız böyle. Hop buradan red diyecek. Çat diye aşağı falan yapacak. Yani bir sürü senaryo olacak ama işte biraz sabır lazım. IOTA. IOTA gel bakalım IOTA. Ya IOTA'da şöyle bir senaryom var. Açıkçası bir işleme evet dahil oldum. Onun karla çıkana kadar bırakırım zaten sıkıntı da değil. Eee, O 75'te kar verecek güzel bir kar. Aşağı gelirse kısmında şu 60 olan bu 88'deki çıkışın eklemesi olur benim için. Hatta şurada gelseydi ben o işlemden çok çabuk yani şuralarda zaten kurtulmuş olurdum. Gelmedi. Bu 50 olan bölgede şu 75 için girdiğim işlemin eklemesi olur. Burada zaten ikisi de kayıtlı alarm olarak. Beklentim ne diye sorarsanız açıkça beklentim tabii ki en azından şu 78'e doğru yükselmesi. Onun dışında böyle aşağı beklentim yok. Olmaz diye bir şey var mı? Tabii ki yok ama ben burada o riski almayı uygun gördüm kendi adıma. Eee, Yani yanılırsam kısımda da işte opsiyonlarım burada koydum zaten. Yani açıkçası şimdi şöyle bir senaryo var. Pardon. Hani ayı bölgesinin dibindeyiz diyoruz. Evet. Mesela bu bölgelerde
para yatırmak mantıksız değil yani. Gerçekten değil bu arada. Şöyle baktığınızda yani şu bölgeler falan komik yani. Şöyle diyeyim ben size. Yani şuraya kadar gelmesi bile imkansız değil. O yüzden burada doğru düşünmek de lazım. Bakın buralardan şuraya olan kâra bakın. Ee, Bunun vadeli de yakalayabilsem diye uğraşıyorum ama bir türlü o hareket gelmiyor. Muhtemelen biz yakalayamayacağız oralara giderken. Yani ayık olamayacağımız için uçup kaçacak. Yakalarsak güzel bir kar elde edeceğiz. Amacım, hedefim onu yakalamak ama işte bazen olmuyor. Ee, Onu yakalayabilirsek yani ayı bölgesindeyiz öyle düşün. Bahane şeye gerek yok. Bildiğin ayı bölgelerini yaşıyoruz. Ee, Dün konuştuk 75 bin için bana daha yatkın geliyordu açıkçası. Onun da yaşandığını görüyorum yavaş yavaş. Zaten bak burası da nereye geldi şimdi 76. Evet benim bölgemde şu çizdim zaten burada mor. Ya, buraya geldiğinde bakacağız. Bakalım buradan red mi yiyeceğiz kazanacak mıyız? Ama şuraya gideceğizdir. Şu 65 bölgesinin destek olarak çalışması bence çok güzel. Şimdi şöyle bir arkadaşımız yazmıştı bugün yayına girmeden önce gördüm cevap yazacağım ama şimdi benim açımdan Bitcoin tarafında iki senaryo var yani senaryo derken şöyle ben dönüş yönlü işlemi düşünüyorum şu an yani yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum. Bu çıkış şuralar 76 veya işte 92'lere kadar gelebilir. Ama bu ay bitmediği için biz aslında bu ayı en dipte nerede bitireceğiz henüz bilmiyoruz. Burada kalırsak 59'da başka bir şey, güzellik. Zaten biz 58 falan konuşmuştuk. 59'a kadar gelmiş değil mi piyasa? Baktığımızda 60. Evet şurayı biz hedeflemiştik 58. Yaklaşmışız. Ee, Yani sıkıntı burada yükselmesinden ziyade aylık kırılımın dibini biz bilmiyoruz. Bakın bütün aylık bölgeler tepede. Benim için burada o soru işareti devam, mecburen devam. Buradaki yükselme bu düşüşün bittiği anlamına gelmeyecek. Öyle bir sorunumuz var. Bu da böylece bir not olarak bize dursun. Ee, Yarın haftalıklara da bakacağız. Bitcoin haftalıkta iyiydi. Aylığı çok kötü diye konuşuyorduk. Bu daha önce yaşadık. O kötü oldu. Ee, Yani burada 45'e doğru giden bir süreç var maalesef. Yaşadığımız o devam edecek gibi duruyor zaten. Burada baktığımızda total 3 içinde yukarı yönün artık daha olası olduğunu konuşmak lazım. 10 Ekim bölgesine doğru yol alıp geçeceğizdir diye tahmin ediyorum. Olumsuz bir senaryo yok. Benim için buradaki aşağı gelişler senaryoyu değiştirmiyor. Yani ben bu ilk serimizin tekrar yukarıda olacağını düşünüyorum kendi adıma. Aynı şey Total 2 için de geçerli. Burada baktığımızda senaryonun yukarı yönlü olması daha doğru geliyor bana. Baktığımızda evet yani şu bölgeyi aldık. Günlükleri de ufak ufak yani şu 1 trilyon doları görürüz demiştik. Oraya da az kalmış. Bakalım orada. Sonra ne olacak? Evet burada sıkıntı şuydu. Yani bunun zaten devamlı böyle yukarıda kalması mantıksız. Şimdi bu da aşağı gelecek adı tarafı da. Bu geldikten sonra bence daha iyi olacak yani bir an önce bu hareketi bitirirse alt paritelerle beraber hareket eder diye düşünüyorum. Evet, şu senaryo bence şurayı da almış gerçi. Burada artık yukarı mı düşünmek mantık. Bakalım. Bakalım. Yani çok sevdiğim bir hareket şekli olmamakla beraber evet artık burada yukarı yönlü
düşünmek ve yukarıdan tekrardan bir dönüş aramak daha mantıklı geliyor şu yapıya baktığımda bana. Kadar en azından 60'ı tekrar görecek gibi duruyor zaten. Şimdilik böyle, bakalım yarın piyasa ne olacak? IOTA'da dediğim gibi düşüşü göze alarak bir risk aldım açıkçası. Onun 75'te sonlanacağını, yani yakalarsam uzatırım, yakalamazsam da sonlanacağını söyleyebilirim. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar, güzel bir hafta başlangıcı ve yaşayalım inşallah güzel bir hafta. Yeşilli, biraz paralı. Herkese güzel bir hafta olsun. Tekrardan görüşmek üzere.